Bu videoda maymunlarla ağaçlara tırmanan, kurtlarla mağaralarda uyuyan, ayılarla, leoparlarla ve hatta deve kuşlarıyla hayatta kalan o çocukları, hayvanlar tarafından büyütülen 5 vahşi insanı göreceğiz. İnsanlıktan bu kadar uzaklaşan biri geri döndüğünde tekrar bizden biri olabilir mi? I've never seen a man cub before. It's so small. Şu an bu videoyu izlerken etrafınızdaki dünyaya bir bakın. Duvarlar, tavan, konforlu bir yatak ve elimizde tuttuğumuz teknoloji. Medeniyetin, kuralların ve sevginin içinde doğduk. Ama ya tüm bunlar bir anda yok olsaydı, henüz dilimiz dönmüyorken, kendimizi koruyacak hiçbir gücümüz yokken, ormanın derinliklerinde, çölün ortasında ya da vahşi bir sürünün pençeleri arasında kalsaydık ne olurdu? Çoğumuz Tarzan veya Mowgli gibi hikayeleri sadece birer çocuk masalı olarak sanıyoruz. Ancak tarih bize gösteriyor ki insan yavrusu bazen kendi türü tarafından reddedildiğinde vahşi doğa ona en acımasız ama en gerçek haliyle kucak açabiliyor. Listemize 1867 yılının Hindistan'ına giderek başlıyoruz. Uttar Pradesh bölgesindeki avcılar derin bir mağaranın önünde bir kurt sürüsünü takip ediyorlardı. İçeri meşalelerle girdiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında donup kaldılar. Kurtların arkasına sığınmış, gözleri karanlıkta bir yırtıcı gibi parlayan, 4 ayak üzerinde duran bir çocuk vardı. Dina Stanshar. Bulunduğunda yaklaşık 6 yaşındaydı. Onu kurtların elinden kurtarıp bir yetimhaneye götürdüler. Ancak Dina için asıl hapis hayatı o zaman başladı. Sadece çiğ et istiyor ve dişlerini bileyerek ona yaklaşanları hırlıyordu. Üzerindeki kıyafetleri saniyeler içinde parçalıyor, medeniyetin her parçasından nefret ediyordu. 20 yıl boyunca insanların arasında yaşadı ama tek kelime bile konuşmadı. Kurt gibi ulumayı insan diline tercih etti. Dina fiziksel olarak bir insandı ama ruhu o karanlık mağarada kurt kardeşleriyle birlikte kalmıştı. Peki ya bir ayı size evlat edinseydi? 17. yüzyılın ortalarında Litvanya ormanlarında avcılar devasa bir boz ayının yanında onunla oyun oynayan bir çocuk gördüklerinde gözlerine inanamadılar. Ayılar onu sadece korumamış, bir ayı yavrusu gibi besleyip büyütmüştü. Bulunduğunda inanılmaz bir fiziksel güce sahipti. Ayıların hırıltılarını kusursuzca taklit ediyor, ağaçlara bir sincap hızıyla tırmanıyordu. İnsanların arasına getirildiğinde kıyafet giymeyi reddetti ve sadece vahşi doğada bulabileceği meyvelerle beslendi. Ayıların ona öğrettiği hayatta kalma becerileri onu bir insandan çok ormanın heybetli bir parçası yapmıştı. Onu görenler çocuğun bakışlarında bir insan değil bir avcının ifadesini gördüklerini söylüyorlardı. 1912'de bir leopar tarafından kaçırılan bu bebek tam 3 yıl sonra o leoparın yavrularıyla bir mağarada bulundu. Onu yakalamak imkansıza yakındı. Çünkü bir insan gibi değil adeta bir kedi gibi hareket ediyordu. Avuç içleri ve ayak tabanları taşların ve dikenlerin üzerinde koşmaktan nasıl tutarak sertleşmiş birer pençe kıvamına gelmişti. Çalıların arasında tamamen sessizce ilerleyebiliyor, karanlıkta inanılmaz bir görüş yeteneğine sahipti. İnsanlar onu yakaladığında bir kafese koymak zorunda kaldılar. Çünkü vahşiliği kontrol edilemez boyuttaydı. Bu çocuk doğanın adaptasyon yeteneğinin ne kadar korkutucu olabileceğinin en büyük kanıtıydı. Neden bu çocuklar geri döndüklerinde konuşamıyorlar? Bilim buna kritik dönem hipotezi diyor. Eğer bir çocuk yaklaşık 12 yaşına kadar insan sesi duymazsa ve dili kullanmazsa beyindeki dil nöronları kalıcı olarak köreliyor. Yani ne kadar eğitim alırlarsa alsınlar bir daha asla tam olarak konuşamıyorlar. Bu yüzden bu çocuklar biyolojik olarak insan kalsalar da zihinsel olarak büyütüldükleri hayvanın bir kopyası haline geliyorlar. Maymunların kraliçesi Marina Chapman. Marina'nın hikayesi bu karanlık vakalar içinde en umut verici olanı. 4 yaşında kaçırılıp Kolombiya ormanlarına terk edilen Marina, kapuçin maymunlarını izleyerek hayatta kaldı. I was very upset, very weepy. I had bad days, not eating. Maymunlar ona hangi meyvenin zehirli olmadığını, ağaçların tepesinde nasıl güvenle uyuyabileceğini öğretti. They do get food from somewhere that I didn't know, and because they bring so much, they always drop something on the way. And that was my opportunity. Grab it, eat it faster. Because if you don't eat it faster, there was a monkey behind, take your things away. Maymunlarla kurduğu bu bağ o kadar güçlüydü ki onlarla sosyal bir hiyerarşi kurdu. Yıllar sonra ormandan kurtarıldığında insanlarla iletişim kurmakta çok zorlansa da maymunlardan öğrendiği o sosyal zekayı insan hayatına entegre etmeyi başardı. O vahşi doğadan sağ çıkıp bir aile kurabilen nadir isimlerden biri.
Deve kuşu çocuk Hadara. Kuzey Afrika'nın yakıcı çöllerinde Sahra'da kaybolan 2 yaşındaki Hadara'yı devasa deve kuşları evlat edindi. Hadara tam 10 yıl boyunca bu dev kuşlarla birlikte yaşadı. Onlar gibi bitki topladı, onlar gibi kumda uyudu ve onlar gibi devasa adımlarla koşmayı öğrendi. 12 yaşında bulunduğunda ailesinden kaçmaya çalıştı. Çünkü o artık kendini bir kuş olarak görüyordu. Deve kuşlarının onu korumak için sergilediği vahşi savunma, doğanın türler arası sınırları nasıl yıktığının en büyük kanıtıydı. Hadara'nın çölde deve kuşlarıyla birlikte koştururken görüldüğü o anlar yerel halk arasında hala bir efsane gibi anlatılır. Bizleri insan yapan şey genetik kodlarımız değil, gördüğümüz şefkat, duyduğumuz bir kelime ve içinde büyüdüğümüz toplumdur. Vahşi doğa bu çocukları öldürmedi. Aksine onları bağrına bastı. Belki de asıl canavar olan orman değil, bu çocukları o ormanlarda yapayalnız bırakan insanlıktı. Bir sonraki videoya dek görüşmek üzere. Hoşça kalın.